Sevgili arkadaşlar merhaba, umarım hepiniz iyisinizdir. Hatırlıyorsanız son dersimizde Onion mimarisinin ne olduğuna dair ve hayatımıza niye girdiğine dair, hangi tarz projelerde, hangi tarz senaryolarda kullanılması gerektiğine dair bir takım açıklamalarda bulunmuştuk. Ve size demiştik ki sonraki derslerimizde Onion mimarisine kod olarak ve tasarım olarak da giriş yapacağız. Ve işte şimdi arkadaşlar serimiz devam ediyor. Bu meşhur Onion mimarisi, namı diğer Archangel mimari artık karşımızda. Şimdi bu dersimizde sevgili arkadaşlar tabii ki öncelikle Onion mimarisinin böyle bir yapısını kuracağız. İlk başta bizim bu bahsettiğimiz katmanları açacağız. Ve bu katmanları açarken bu katmanların tabii ki görevinden kısa kısa bahsedeceğim ama zaten ayrıntısıyla ilerleyen derslerimizde her katmana yoğunlaşacağız ve her katmanı anlatacağım. Şimdi Onion mimari yapısını, altyapısını oluşturmak için sevgili arkadaşlar aslında bizim öncelikle düzen ve nizam açısından, gerçi bunu bütün bizim demeyeyim, bütün Onion mimarı kuranlar şöyle bir nizamiyet gösterir, şöyle bir düzen gösterir. Öncelikle bir klasörleme yaparlar. Hadi gelin bu klasörlemeleri bir başlayalım. Solution'ımdayım. Solution'ıma blank bir solution açtım arkadaşlar. Solution'ıma sağ tıkladım ve New Solution Folder diyorum. Öncelikle Core diyorum. Bu core bizim çekirdek yapımızda bulunan katmanları taşıyacak projedir. Ondan sonra bir tane daha klasör açıyorum. Buraya da sevgili arkadaşlar infrastructure diyeceğim. Şöyle. Hatta burada bir takım noktalarda da arkadaşlar şöyle bir şey görürsünüz. Klasörlemelerin tabii ki daha önceki mimari derslerimizi de gördüğünüz için arkadaşlar burada şöyle bir açıklama yapabilirim. Bu klasörlerin isimleri tabii ki belirli standartlara göre değişir fakat mantıkları değişmez. Ben buraya infrastructure diyeceğim. Ve bu infrastructure klasörümde projemin altyapılarını, core'daki yapıları hani merkeze odaklı domain driven design bir mimaride bulunuyoruz ya. Hani hatırlayın şöyle bir mimaride bulunuyoruz. Domain driven design nedir? Merkeze odaklı tasarımdır. Merkeze odaklı bağlılıktır. Dış katmanlar iç taraftaki katmanlara bağlıdır. Ve böylece bir gevşek bağlılık ortamıyla birlikte ne olur? Dış katman sevgili arkadaşlar ne kadar değişirse değilsin iç katman hiç şey yapmaz. Böylece çekirdeğe odaklı olduğumuz için buradaki iç yapıya odaklı olduğumuz için mimarimiz Entire gibi daha düşük kalibre mimarlere nazaran çok daha gevşek bir bağımlılık ve esneklik gösterir. Biz de işte yani core'da şu yapıyı tutacağız. Şu içteki katmanları tutacağız. Mesela biz arkadaşlar buraya en içtekine domain, hemen bir dışındakine application, diğer dış katmanda ise bir hiyerarşik bağımlılığı olmadan ne yapacağız? İşte burada arkadaşlar olursa unit testlerimiz olur, presentation'ımız olur, infrastructure'ımız olur. Infrastructure içe doğru bağımlı olan, core'a doğru bağımlı olan altyapı taraflarını içerecek ve en son presentation'larımı tutan yeni bir solution folder açacağım şöyle. Bu API barındırabilir, MVC barındırabilir, React barındırabilir. Klasik başka bir single page application tarzında bir şeyler barındırabilir. Blazor barındırabilir. Xamarin'den bir şeyler barındırabilir. O tarz presentation yani UI katmanlarımı barındıracak klasörüm olacak. Şimdi bu klasörlemeyi yaptık ve bizim çok dikkatli olmamız gereken bir şey var eğer bu organizasyonu bozmak istemiyorsak. Katmanlarımı bu klasörler içerisine açacağım arkadaşlar. Bu klasörlere sağ tıklayarak açacağım. Mesela ilk başta Core'dan başlayalım. Core'a sağ tıkladım. Şöyle Add New Project diyorum. Siz her ne kadar bu klasörlere sağ tıklamış olsanız da ve buradan tabii ki bir class library açacağız. Her ne kadar bu klasörlerimizde sağ tıklamış olsanız da bakın dikkat edin şurada core yapısı çıkmadı. Ve böyle açarsak bizim projemiz burada klasöre bağlı gözükür ama dosya yapısını bozmuş oluruz. Mesela hemen bir deneme gösterecek olursam şu anda bakın ben bunu zaten sileceğim için şöyle next diyeyim, continue diyeyim. .NET 8'de açıyorum bu arada arkadaşlar. Bilerek 9'da açmam standart term değil de long term support için. Şöyle yaptım. Bakın şimdi burada gayet güzel gözüküyor değil mi? Core'un içerisinde o istediğimiz gibi oldu. Fakat şöyle dosya yapımıza bakacak olursak, Open Folder in File Explorer diyecek olursam, bakın arkadaşlar Core gözükmüyor bu noktada. Bu hoş bir şey değil.
Biz böyle bir şey istemeyiz. Tamam? O yüzden ben şu tarafı bir yok edeyim. İçerisindeki class library'yi bir sileyim. Şöyle bir kaydedelim. Tabii ki sadece buradan silmek olmaz. Şuradaki Open Folder in File Explorer'dan da şunu bir kapatalım şöyle. Şuradaki class library'yi de bir silelim. Sonra tekrar girelim. Hani olur da yanlış açarsanız siz de nasıl silmeniz gerektiğini görmüş olursunuz diye şey yaptım. Güzel. Peki nasıl açacağız? Katmanı Onion mimarideki organizasyonu bozmamak için katmanımızı nasıl açmamız lazım? Şöyle. Yine Core'a sağ tıklıyorum. Add New Project diyeceğim. Tabii ki bir class library açacağım. Şuraya hemen /core diyeceğim. Yani ben core içerisinde bir şeyler açmak istiyorum. Peki ne açmak istiyorum? Ben core içerisinde softbreak.onion Ark'ın domain katmanını açmak istiyorum. Next diyorum. Şöyle create diyorum. Güzel. Şuradaki class'ı silelim. Bakın şu anda bir bakalım dosya yapımıza, klasör yapımıza daha doğrusu. Bakın artık benim core içerisinde gözüküyor. İstediğim gibi klasör yapımda da ve keza şu tarafta da. Bu domain arkadaşlar zaten bizim kullandığımız architecture clean architecture olarak geçiyor. Onion mimari ve hexagonal mimariler böyle geçer. Yani arkadaşlar clean architecture nedir? Sizi büyük çapta projelerde üzmeyecek, mümkün olduğu kadar bağımlılığınızı gevşek tutacak ve esnek tutacak yapılara clean architecture denir. Ve bir sürü yazılım bilimcisi tarafından gerek Microsoft gerek Google'daki yazılım bilimcileri tarafından kitapta bunun üzerine makaleler de bulabilirsiniz bayağı. Clean architecture böyle bir sistem yaratır ve bu sistemi ne tarzıyla yaratıyor? Domain driven design. Yani bu alan odaklı, merkez odaklı tasarımda bu yöntemle merkeze odaklanarak bunu sağlıyor size. Onion Architecture'da yani Onion mimaride tam bunu sağlar. Peki domain nedir? Biz domain katmanında ne yapacağız? Görevi nedir? Arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Bakın yazılımda, yazılım felsefesinde mimari ölçüde bir proje düşünüyorsak ilk başta kendimize şunu sormalıyız. Yapacağım projede bu projeyi yapmak için yazacağım yazılımın değişmez özü nedir? Asla değişmeyecek şeyleri nedir? İstediği kadar teknoloji değişsin, istediği kadar platform değişsin. Bunlar her yerde aynı kalacak şeylerdir. Nedir bunlar? İşte onlar neyse domainde duracaktır. Domain nedir? Bizim varlıklarımızdır. Veri tabanında tabloları temsil edecek klaslarımızı düşünebilirsiniz. İnamlarımızı düşünebilirsiniz. İnterfezlerimizi düşünebilirsiniz. Ama bunların hepsi veriyle ilgilidir. Halbuki bizim bahsedeceğimiz yine değişmeyen bir şey evet yine core'da kalacak ama bu sefer de iş akışının soyutlanma olayını gerçekleştirecek. Ona da yine core'a sağ tıkladım. Add New Project dedim. Class Library diyorum ve şunu unutmuyorum yine. Şöyle core. Bu sefer şunu diyorum. Softbreak onion arc nokta application. Bunun İsminin application olması lütfen kafanızı user interface veya işte o Google Store, iOS Store atılan app'lerle karıştırmasın. Bu Onion Architecture'da iş akışını soyutlayacak, dışarıya karşı soyutlayacak yapıya karşı verilen bir isim sevgili arkadaşlar. Buna da şöyle next diyelim ve create diyelim. Güzel. Bunu da şöyle bir silelim. Gelen class'lara ihtiyacımız yok. Mükemmel. Şimdilik core tarafındaki yani çekirdek tarafındaki katmanlarımız böyledir. Domain asla değişmeyecek varlıklarımızla, entity'lerimizle, verilerimizle ilgilenecektir. Application'da iş akışının asla değişmeyecek altyapısıyla yine interfezlerimizle ilgili. Bakın hep soyut gidiyoruz gördünüz mü? Yani şuna dikkat edin. Çekirdek tarafı, core tarafı somut bir şey tarafına doğru eğilmiyor. Mümkün olduğu kadar soyutlamaya doğru gidiyoruz. Tabii varlıklarımız hariç yani o class'larımız, entity class'larımız hariç. Ama onun dışında zaten burada hep şunu fark edeceksiniz. Hep interface odaklı çalışacağız. Gelelim infrastructure'a. Şimdilik en azından daha tabii dediğim gibi mesela biz buraya kontrat katmanı falan da açacağız ama şimdilik çekirdek klasörünün içerisindeki katmanlarla şöyle bir bekleme içerisinde bulunalım. Şimdi infrastructure arkadaşlar. Infrastructure artık merkezdeki soyut yapıları bizim elimizde olan projelere göre implement edecek yapıları içeren yani açık artık altyapıyı kullanacağınız teknolojiye göre ayarlayan bir sistemdir.
Ve içerisinde bunun birçok katman görebilirsiniz. Persistence vardır, inner infrastructure vardır, outer infrastructure vardır. Hepsinden bahsedeceğiz. Ama yine ilk başta normal başlayalım. Merak etmeyin, adım adım hepsine gireceğiz. Ama her şey sabırla. Tamam? Asla acele etmeyin. Infrastructure'a sağ tıkladım. Add dedim, new project dedim. Class library diyorum ve şu tarafta infrastructure diyorum. Şöyle bakalım. Böyle arada bir kontrol ediyorum ki hani yanlış yazarsam boş yere şey yaratmasın. Bir klasör falan açmasın diye. Burada arkadaşlar softbreak onion arc nokta bakın persistence diyorum. Şimdi bu persistence şöyle bir sistem yapacak. Ben böyle tekrar diyeyim. Adım adım bu katmanları daha onlara gelmeden bile ufak cümlelerle bir en azından zihninizde fikir oluşsun diye oluşturmaya çalışacağım. Sonra bizzat o katmanla ilgilendiğimizde zaten daha da ayrıntılı açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar hani biz merkeze doğruyduk ya, bizim merkezimiz şurası değil mi? Hatta şurayı da içeriyor. Şurası komple core. Core'un içerisinde en altta domain var. Ona yakın, onu soyutlayan da application var. Zaten biz de bir core klasörü açtık. İçerisinde bu iki katmanı açtık. Şimdi şu noktada şuraya doğru geçiş yapıyoruz artık. Yani bir dış tarafa, en dış tarafa daha doğrusu. Bu noktada da arkadaşlar buradaki yapıları yani domain ve application'daki yapıları artık implement etmesi gereken katmanlarımız olacak. Mesela persistence dedik değil mi? Bunu farklı çizimlerde aynı eş anlamlı infrastructure, inner infrastructure olarak görürsünüz. Şu noktada. Persistence, domain'de veya belirli onion mimarlerin yönteminde application'da bunun da nedenlerini açıklayacağım veya ikisi de değil ek bir katman olarak kontratlarda bulunan repository interface'lerini implement etmekle sorumlu olan bir katmandır. Artık kullanacağınız teknoloji belirlendiği için bu katmanda en dış katmanda belirlendiğine de dikkat edelim. İç taraf hiçbir teknolojiye bağımlı değil yani. Teknoloji belirlendiği için bu persistence katmanı da artık implementation geçerlidir. Peki bir tane de ne vardır? Bir tane de sevgili arkadaşlar yine class library ve şöyle infrastructure içerisinde bizim yine softbreak.onionarc.inner infrastructure. Peki bu noktada inner infrastructure dediğim noktada next diyelim, create diyelim. Güzel. Şuradan gelen clusters diyelim. Bu da arkadaşlar core'un application'da bulunacak, application katmanında bulunacak business logic interface'lerini implement edecek yapıdır. Bakın zaten dikkat edin inner infrastructure diyor. Yani iç taraftaki infrastructure ile ilgilenirim ben diyor. Tekrar ediyorum, bazı onion mimarlarda bu isimlerin farklılaştığını görürsünüz ama mantık olarak değişmez. Inner dediğime göre insanın aklına bir de şey geliyor. Outer var mı acaba? Var arkadaşlar. Yani şu anda ilerleyen derslerde açacağım. Şu anda direkt açmıyorum. Çünkü siz dış servislerle de iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Onun implementasyonu da orası yapar. Tabii ki onun interface'leri, soyut tarafları da application'da olmak kaydıyla. Ve artık arkadaşlar bizim karşımıza ne gelir? Presentation at new project derim. Mesela biz hatırlıyorsanız entire dersimizde bunu e-ticaret sitesi yapmıştık ya, API olarak yapmıştık. API olur, MVC olur, API olarak koyalım isterseniz. Sonra isterseniz MVC ekleriz. ASP.NET Core Web API diyorum. Burada da presentation içerisine girecek diyorum. Ve arkadaşlar bu noktada da şunu yapacağım. softbreak.onionarc.web API diyorum. Next. Configure for HTTPS'i kaldırayım ki lisansla ilgili baş ağrıtmasın. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere ne yapmış olduk? Önce klasörlerimizi açtık. Sonra içlerini ilgili katmanlarımızı açmış bulunduk. Web API'da bizim UI'miz olacak en azından şimdilik. Persistence benim ne demiştik? Domainde bulunan veya diğer yöntemlere göre bu yöntemler belirli senaryolara göre bizim işimize bazıları daha avantajlı olduğu için gelir. Başka senaryolarda başkaları daha avantajlı olduğu için gelir. Bunlardan hepsinden bahsedeceğim, merak etmeyin. Persistence o interface, repository interface'lerini implement etmekte, infrastructure'da iş akışı interface'lerini yani manager veya servis dediğimiz interface'leri implement etmekle görevli olacak. Şimdi
mimarinin can alıcı noktası işte burası. Muhteşem şiirselliği işte burada gözüküyor. Bizim presentation her zaman soyut olan yapıları kullanacak. Yok efendim somutta Entity Framework ile çalışıyormuşsun. Yok Mongo ile çalışıyormuşsun. Yok bununla çalışıyormuşsun. Somut olan yapıları kullanmayacak bizim presentation'ımız. Çünkü somut olan yapıları kullanırsa teknoloji değişirse hop o da değişmek zorunda kalır. Mimari birbirine girer. Mimari asla bize sunmak istediği şeyi sunamaz. Kaldı ki zaten Solid'in open close'una da aykırı davranmış oluruz. Ama ya şöyle olursa düşünün. Presentation iç tarafa bağlı, core'a doğru bağlı. Ve burada sadece interface'ler var. Presentation da o interface'leri kullanıyor. Interface'lerin implementasyonu ise burada. Presentation burayla ilgisi yok. Presentation interface'leri kullanıyor. Bizim interface'lerimizin implementation'ı dependency injection'la verilecek. O yüzden ben interface'i kullanacağım. Teknoloji değişmiş falan presentation umurumda değil. Core'un da umurumda değil bu arada. Teknoloji değişirse ben şuradaki implementasyonu değiştiririm. Interface'im hala aynı kalır. Presentation'da zaten interface'i kullandığı için hemen değişik teknoloji kullanmaya başlar. Buna can alıcı nokta dedim ama belki kafanız biraz karıştıracak şeyler söylemişimdir. Umarım öyle olmamıştır ama öyle olduysa da hiç merak etmeyin. Adım adım hepsine gireceğiz. Sadece şunu lütfen bir kez daha söyleyeyim ve siz de lütfen odaklı dinleyin. Biz aslında iş akışı ve data access logiği soyutluyoruz tamamen arkadaşlar. Erişimini soyutluyoruz. Şurada interfezlerin desteğini alarak ve burada da hep interfez kullanacağımız için interfezleri hatırlayın. İçlerinde görev barındırmıyorlar. Implement edildikleri yerde görevleri belli olan metotlar içeriyorlar. Ben o interfezleri kullanıyorum. Burada implement edilmiş injection sayesinde bir interfezi kullandığım zaman bana ne geleceği biliniyor. Teknoloji değiştiği anda teknolojiyi değiştiriyorum ama hala interfez kullanıyorum ve injection'da hemen kendini şekillendirdiği için ben hiç buraya dokunmuyorum. Hani hop Entity Framework'tayım, hop MongoDB'deyim gibi bir sisteme çok rahat bir şekilde geçiyoruz. Hani köklü bir değişiklik olsa bile rahatız. Dolayısıyla bu mimari oldukça hoşa giden bir mimardır, oldukça popüler bir mimardır. Ama adım adım bunlara geleceğiz. Acele etmeye gerek yok. Sadece önden biraz böyle bahsetmek istedim. Şimdi peki ne yapacağız? Mesela biz domain'de arkadaşlar entity'lerimizi tanımlayacağız. Enum'larımız varsa onları tanımlayacağız. Şöyle. Ondan sonra geleceğiz. Entities'imize şöyle bir şey yapacağız. Abstracts ve concretes. Şimdi böyle yapmamızın nedeni entity'lerimizi de olur da ilerleyen günlerde bu entity'lerimiz ta domain'de tam burada bir şeyler barındırmak isterlerse onların da mümkün olduğu kadar esnek olmasını sağlamak. Mesela olabilir bir identity kullanacağız mesela. Hoş kendi user login ve register sistemimizde yapabilirdik. Ama identity kullanmak istiyorsak enter'dan hatırlayın. Bizim uygulamak zorunda olduğumuz bir takım esneklik durumları var. Bize bir sorun çıkarmasın diye. Mesela ne yapmış? Önce enum'dan başlayalım. Enum'ımız hep olacak değil mi? Şöyle yapalım. Data status. Zaten buna alışmışsınızdır. Zaten mimari odaklanın diye biz şu anda ne yapıyoruz? Zamanında Entire ile yaptığımız e-ticaret sitesini migrate ettiğimiz, onu Onion'da yazdığımızı düşünün. Hemen şuralara bir yazalım. Inserted, updated, deleted. Güzel. Ondan sonra gelelim Abstracts tarafına. Bir interface ile başlayalım ki eğer benim concrete sınıflarım başka bir sınıftan miras almak zorunda kalırlarsa onların tipi veri tabanında bir sınıf olacak, veri tabanında bir tablo olacaklarını belirten tipleri tehlikeye girmesin. Hala miras alıp bu ilgili felsefi vizyonu söyleyebilecekleri bir tip olsun ellerinde. Bu da interface mümkün. Çünkü C# multi-inheritance'ı desteklemez ancak ve ancak interface'ler bir sınıf istediği kadar interface'den miras alabilir değil mi? Interface'ler sayesinde bu durum bizim bir problem yaşamamızı engeller. Hemen içerisinde şöyle barındırsın. Bir datetime diyelim. Created date olsun. Bakın buraya kadar entity'lerimiz zaten entire mimarimizde ilk yaptığımız şeylerle aynı gidiyor. Modified date diyelim. Deleted date diyelim ve data status'ımı hemen entegre edeyim. Şimdi arkadaşlar bu noktada biz interface'imize bunu koyduk ve
Bir tane de abstract class'ım var. Bu class sadece miras vermekte görevli. O yüzden ondan instance alınması anlamsız bir veri modeli yaratır. Bu yüzden de class abstract olur ki ondan instance alınmasın. Sadece miras vermekte görevli olsun. Identity'yi alsın içerisine. Hemen implement etsin. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu noktada implement ettiğinizde sizin implement ayarlarınızdan dolayı benim burada yazdığım gibi bir implement gelmeyebilir. Endişelenmeyin, hiçbir sorun yok. Bu bir takım ayarlardan dolayı böyledir. Eğer benimki gibi hemen yoksa elle silip bu hale getirmek zorunda kalacaksınız. Benimki gibi ayarlarınız olsun istiyorsanız Tools Options'a gelin. Burada implement kurallarını belirleyen bir yapıyı aramak için hemen search'e implement yazın. C# girin. Bakın aşağı doğru indiğinizde burada implementation ile ilgili bir takım kurallar var. Şu implement interface or abstract class. Eğer auto property yapacaksanız, yani property'niz bir field'ı kontrol etmeden direkt implement edilsin istiyorsanız prefer throwing properties demeyin de, çünkü throw new not implemented exception olarak kodu getirir. Prefer auto properties deyin, rahat edersiniz. Base entity'mde bir iEntity'dir dedim ve içerisine bu noktada implementation'ımı yaptım. Bunlar benim abstract tarafım. Şimdi concrete'larıma geçiyorum. Bakın. Şimdi interface'imizin bize sağladığı yarar göreceksiniz. App User'dan başlayalım. Arkadaşlar, App User'ım eğer ben Microsoft'un Identity teknolojisini kullanacaksam, kütüphanesini kullanacaksam o zaman bir sınıftan miras almak zorunda. Tabii bundan önce benim domain katmanım bu kütüphaneyi kendi içerisine entegre etmek zorunda. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Hocam, domain dediniz ve her şeyde değişmeyecek bir nokta olacak, bir kütüphane olacak dediniz. Tamam, çok güzeldi. Şu anda siz bu class library'ye bir kütüphane indirerek sizin çekirdek dediğiniz yapıyı, domain dediğiniz yapıyı bir kütüphaneye bağımlı hale getirmiyor musunuz? Şimdi arkadaşlar biz identity'yi öyle kuracağız ki zaten identity'miz her türlü, yani identity kullanmak istemeseniz de çalışmaya devam edecek. Bunu iş akışında halledeceğiz. Ama benim yaptığım buraya identity indirmek yani bizi bir yere bağlamayacak. Olmadan da biz çalışacağız. Sadece onu kullanmak istersek bize ek bir bonus gelecek. Ek bir bonus getireceğim. Çünkü ben eğer bunu yapmazsam entity'lerimi dışarı sızdırmak zorunda kalırım veya ayrı bir katmanda açarak gereksiz yere parçalamış olurum. Yani tek sorumlulukta olması gereken yapılar da bu olmamalı. Kaldı ki bu beni bağımlılık haline getirmiyor. Yani yarın bir gün identity kullanmayı identity kullanmaktan vazgeçtik dersek hiç sorun değil. Domain merak etmeyin, bozulmaz. Yani bir kütüphane indirmeniz eğer doğru bir algoritma kurarsanız ona bağımlı olmanızı gerektirmez. Onsuz da eğer yapacağınız işlemleri yapıyorsanız. Neden identity kullanayım dedim? Bir, mimariye odaklanmanızı istiyorum. Bu mimarinin ilerleyen taraflarında bir de user register ve login'i çünkü derslerimizde hep identity kullandık ya. Derslerimizi izlediyseniz bunu tek başınıza nasıl yapabileceğinizi biliyorsunuzdur. Ondan şüphem yok ama bizim mimariden ziyade bu sefer register ve login işlemlerini baştan aşağı yazmamıza odaklanmamız gerekecek ve bu serinin amacını yitirmiş olacağız. O yüzden ben identity kullanmak için domain'e geliyorum. Sağ tıklayarak Manage Nugget Packets'a giriyorum. Şuradan ASP Netcore Identity diyorum. Tam istediğim çıkmadı. Şöyle yapalım. Aslında şimdi çıktım bakayım. Yok, çıkmadı. Şöyle Microsoft EF Core Identity diyeyim. Artık alışıyorsunuz bir yerden sonra bu search paternlerine. Tamam, peki, anlaşıldı. Şöyle yapalım. Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Şimdi burada tabii dikkat edin, biz class library'lerini 8'den açtık. Latest stable 9 diyor da bize problem çıkarmasın. 8'den kuralım. I accept diyelim şöyle. Güzel. Şimdi bu app user benim veri tabanımda bir tablo olacak. Yapıyı temsil eden bir sınıfım. Ve bunun için bakın ben veri tabanımda bir tablo olacaksa şu özellikleri barındıracak dedim. Bunu base entity'ye yazsaydım şu anda app user base entity'den miras alamaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü identity'yi user üzerinden kullanabilmek için şu sınıftan miras almam lazım. Identity user. Şöyle kontrol nokta diyelim. Şunu tarafta. Buna da int diyelim şöyle. Şu anda bu identity user oldu ama benim bir veri tabanı
içerisindeki tablolarda olmasını istediğim özellikleri alamayacaktı. Sadece elimde base entity olsaydı. Ama neyse ki elimde iEntity var ve dolayısıyla ben şunu yapabiliyorum. Ve bunu da hemen implement edelim. Güzel. Şimdi ben böyle yaptım sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda base entity diğer sınıflarım yani identity kullanmayan sınıflarımda base entity'den miras alacak. Bunları otomatik alsın diye. Oradan en azından bizi yazımımızı kolaylaştırır. Ama base entity'de zaten inheritance prensibine göre bir iEntity olduğu için bütün hepsi iEntity yani bütün hepsi veri tabanında bir tabloyu temsil eden sınıf olduklarını belirtecekler. Tabii şimdi burada şunu da düşünebilirsiniz. Hocam biz Entire mimar kullanırken böyle bir şey yapmıştık. Şimdi niye yapmıyorsunuz? Yapabilir miyiz? Yoksa Onion'da yapılmaz mı? Yok, Onion'la alakası yok. Bu şekilde yaparsanız bir problem değil. Sadece burada iş akışı olarak bunu yazmamaya özen gösterin. Yani şu iş akışı sayılmaz. Instance veya miras tetiklenmesi olduğu zaman hemen created date'e değer atamak demektir. Ama bunu iş akışında da yapabilirsiniz gayet rahatça. Bir de öyle göstermek istedim. Ama tabii ki constructor açarken içerisine verdiğiniz duruma çok dikkat etmelisiniz. İş akışı olmamalı. Bu sadece Onion'da değil, Entire'da da geçerli bu arada. Onion tabii ki daha yüksek kalibre bir mimari olduğu için daha hassastır. Güzel. App user'ım bu şekilde hemen belirlenmiş oldu. Şöyle relational property'lerini hemen koyalım. Ondan sonra yavaş yavaş şu tarafları bir açalım. Kategori diyelim. Tabii ki bir base entity'den miras alacak. Hemen şöyle yapalım. Description diyelim. Bu taraf bildiğiniz taraf. Zaten dediğim gibi mimariye odaklanın öyle diye bildiğiniz bir sistemden gidiyorum. Bizim yine klasik classlarımız e-ticaretteki kategori dedim. Şu anda hemen bakıyorum kategori ile app user arasında henüz bir ilişki yok. Hemen şöyle yapalım. Product base entity'den miras alır. Böylece base entity bir entity olduğu için iEntity'de ne yapar? Base entity'ye miras verir. Base entity'den de product'a gelir. Yani product aynı zamanda bir iEntity'dir. Böylece bütün hepsi, bakın app user bir iEntity, kategori bir base entity sayesinde bir iEntity, product base entity sayesinde bir iEntity. Yani hepsi veri tabanında tablo olacak sınıflar, tablolarını temsil edecek sınıflar. Hemen buraya şöyle yapalım. Decimal unit price diyelim. Relational properties. Şimdi burada tabii ki bir ilişkimiz var. Bir product'ın bir tane kategorisi olur. Hemen foreign key'ini de şöyle verelim. Null geçilebilir yapalım ki test tarafında bize bir sıkıntı çıkarmasın. Ve aynı durumda da kategoriye bu sefer list değil de iCollection olarak birden fazla product olduğunu söyleyelim. Hani Onion'da interface'lerden gidiyoruz ya, o yüzden yaptım. Liste yapabilirdiniz ama iCollection her zaman interface'lerden gitmek her zaman daha esnek. Madem Onion kullanıyoruz, o durumlara dikkat edelim değil mi? Güzel. Devam edelim. Mesela app user dedik. App user profile diyelim. Kullanıcının profili hemen ilişkiye girsin. String burada artık kullanıcıya özel bilgiler. Hani kullanıcı ismi, şifre falandan ziyade kullanıcının sivil bilgileri. Relational properties burada hemen app user birebir ilişki olacağı için diğer tarafı da hemen şöyle app user profile ile ilişkiye sokalım. Tanınmasını sağlayalım. Tabii ki ilişkinin ikinci fazı daha ne olacak? Configuration'da olacak. Onları entegre ilerleyen katmanlarda edeceğiz. Burada etmeyeceğiz. Ondan sonra sevgili arkadaşlar, bu arada gözünüze çarpmış olabilir. Buradaki durum önemli değil. Bir package ile Entity Framework içerisinde bir durum. Onu da ilerleyen şeylerde bahsedip şu anda o bizi ilgilendirmiyor. Hata olarak görmeyin yani onu. App user profile, kategori product. Güzel. Hemen bir order koyalım. Base entity diyelim. Shipped address diyelim. Şöyle relational properties diyelim. Bir order'ın bir kullanıcısı olur. Hemen buraya da test amaçlı nullable geçilen bir int, nullable geçilebilen bir int diyelim. App user'a da gelelim. Birden fazla order'ı olabileceğini söyleyelim. Ki söyledik. Ondan sonra order ile product arasında da bir ilişkimiz var sevgili arkadaşlar ki çok bir ilişkidir. Ona da şöyle diyeceğiz. Bir class ekleyeceğim. Order detail diyeceğim. Şöyle base entity, order id, product id. Şöyle bir relational properties, virtual order, virtual product diyorum. Ve sonra ne yapacağım? Product'a geleceğim. iCollection order detail
order details ve keza aynı şekilde order'a gideceğim ve virtual. Eğer bu noktada code first'ten gidiyoruz şu anda. Code first ile ilgili bir kafa karışıklığımız olursa lütfen o derslerimize bir kez daha bakın. Çünkü bunları hep orada anlattık, hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir kafa karışıklığınız varsa lütfen oradan bakmaya özen gösterin. Evet, domain katmanında arkadaşlar yapacaklarım bunlar. Çünkü ne olursa olsun şu taraflar değişmeyecek. Identity kullanmak istemiyor muyuz? Tabii ki onu bu core tarafında veya tarafında, iş akış tarafında daha iyi zaten gözlemleyeceksiniz. Hiç fark etmez. Buradaki identity user'ın, çünkü biz kendimize göre şekillendireceğimiz için her tarafa uyum sağlayabilen bir hale getireceğiz. Ama benim size tavsiyem, zaten öyle ilerleyeceğim. Katman katman, böyle çok uzatmadan her dersi bir katmanı belirleyerek gitmek istiyorum. Lütfen siz de böyle her dersi izleyip beni takip etmeye çalışın. Lütfen siz de proje açın ve yazın arkadaşlar. Aklınıza gelen soruları lütfen sorun. Benimle birlikte gidin. Sadece izlemeyin, yazın bir yandan izlerken. Ben bu katmanı yapıyorken siz de o katmanı yapın. Böylece çok daha verim alırsınız. Evet, bugün hatta şöyle scope'layayım, yani şöyle scope to this diyeyim. Sadece şu katman gözüksün bu ders için. Bugün bu katmanımızın sonuna geldik. İlerleyen derslerde diğer katmanlarımızla devam edeceğiz. Şu anda katmanımızda sadece yapıları tanımladık. Ondan sonra bir de repository interface'leri hakkında bir sonraki dersimizde konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Lütfen sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Hoşça kalın.